Herkese merhaba, kanala hepiniz hoş geldiniz. Ben İlhan Kağıt. Bugün cumartesi bülteninden bahsedeceğim arkadaşlar. Cuma günleri bültene bakmıyorum bile. Cuma günleri video çekmiyorum. Bültene bile bakmıyorum dediğim gibi. Çünkü baktığım zaman bir iki tane güzel maç gördüğüm zaman kapılıp video çekiyorum veya iddia oynuyorum. Ama Cuma günü çok sürpriz çıkıyor. O yüzden bültene bile bakmamaya çalışıyorum. Direkt Cuma günü bülteni es geçip cumartesiye çalışıyorum. Koca gün bir gün cumartesiye çalışıyorum. Bugün yine Perşembe gecesi sabaha kadar yine bültene çalıştım. Cuma günü öğlen de video çekiyorum. Perşembe günü çok güzel geçti. Salı günü sürpriz kuponumuz yatmıştı. 14 oranlı kupon. Perşembe günü bu sefer 10 oranlı kuponu yakaladık. Bir tek Rangers maçı beni yanılttı. Rangers gol atamadı evinde. Aslında iyi de oynadı sayılır ama gol atamadılar Benfica'ya. Benfica 1-0 kazandı. O maçta da KG var ve üstü olsaydı 2 kuponumuz daha geliyordu. Yani %100 kapatacaktık günü. Sadece tek maçtan yanıldık o gün. Umarım bugün de yine güzel geçer. Yine 7 tane maç seçtim. Güzel maçlar var. Yine aynı şekilde oranları ikili oynayacağız. Yine KG var ve üstleri deneyeceğiz. Güzel oranlara gideceğiz. Sen de yine sürpriz kuponda yaptım. Videonun sonunda anlatacağım. Oraya kadar gelmenizi tavsiye ederim. Yani videoyu sardırmadan izlerseniz daha iyi olur. Hemen videoya geçiyorum. Bu arada arkadaşlar Telegram grubundan da bahsedeyim. Telegram grubunda da gündüz coinler baremler açıldıktan sonra coinler kuponu tutturuyorum. Dün yine coinler kuponumuz da tuttu. 3.80 3.30'luk bir coinler kuponumuz da tuttu. Rahat tuttu hatta. Yani bütün 3 maçta da 13, 14, 15 coinler çıktı. Rahat geliyor coinlerler. Güzel coinlerler çıkıyor. Oraya da gelmenizde fayda var diye düşünüyorum. Zaten ücretsiz, herkes gelebilir. Oraya da beklerim arkadaşlar. Maçların bunlar. 7 tane maç ayırdım. İlk maç Nürnberg maçı. Hemen Nürnberg maçıyla başlayalım. St. Pauli zaten ligin lideri arkadaşlar. 51 puandalar. 46 gol atıp 25 gol yemişler. Nürnberg'de 8. sıradalar. Onların da 36 puanı var. Hala burada bir üçüncülük hedefi var. 5 puan fark var Hamburg'la ama rakipleri de zorlu. Yani burada bir Hannover var. Bence 3. olmayı hak eden takım Hannover olabilir. Hamburg da iyi takımdır zaten. Bundesliga takımıdır. Bence Nürnberg bunların arasında şansı olduğunu düşünmüyorum. Maçta KG ve 2.5 üst yüzdesi çok yüksek. %63 2.5 üst. %71 de KG var olarak görünüyor arkadaşlar. Maçlara bakalım. Geçen hafta ne yapmışlar? Son maçlarında Nürnberg 2 maçını kazanıyor. Kendi evinde Eintracht Braunschweig'i yenmiş 2-1. Deplasmanda da Magdeburg'u yendi. Onun dışında zaten son 5 maçı KG var olarak bitmiş. Ya 1-1 ya 2-1 ya da 2-1 kazanıyor ya da 2-2 berabere kalıyor. Son maçı da yine Eintracht Braunschweig'i kendi evinde 2-1 yenmişti. Şimdi tekrar bakalım iç sahada nasıl oynuyor. İç sahada 18 gol atıp 18 gol yemiş. Attığı kadar da yiyor aslında. 2 maçta gol atamamış. 2 maçta yine gol yememiş. %67 ile kendi evinde maçları KG oluyor arkadaşlar. Son 3 maçı yine KG olmuş. Burada bir Hansa Rostock'tan gol yememiş. Bir de ligin ilk haftalarında Magdeburg'dan gol yememiş. Onun dışında burada Fortuna Düsseldorf'tan 5 gol yedi de var. İyi rakiplerinden Hamburg'a 2-0 yenilmiş. Osnabrück'la 2-2'lik maçı var. Kaiserslautern'la 1-1 berabere kaldı. Bu maçı da KG var ve 2.5 üst önermiştim. Yanılmıyorsam Nürnberg penaltı kaçırdı galiba bu maçta. Bizi üstle yatırdı. St. Pauli'ye bakalım. Onlar ne yapıyor? Onlar da yine son 4 maçın 3'ünü kazanmışlar. Schalke'ye yenilmişlerdi. Hertha Berlin'i 2-0'la geçtiler arkadaşlar. Deplasmanda Holstein Kiel'i 4-3 ile geçtiler. Maçlarında bol gol çıkıyor. Zaten ligin lideri 46 gol atmışlar. Deplasmanda %75 maçları KG var oluyor. Deplasmanda 2 maçta gol atamamış. 2 maçta yine gol yememiş arkadaşlar. 20 gol atmış, 16 gol yemiş. Son maçları yine Holstein Kiel'i 4-3 yendi. Schalke'ye 3-1 yenildi. Bu maçta yine kazanmak isteyecektir. Zaten bir Magdeburg mağlubiyeti var. Bir de Schalke mağlubiyeti var. Onun dışında zaten maçlarını 2 gol atarak minimum kazanmaya çalışıyor. Bugün yine gol atacaktır St. Pauli. Zaten oranı 1.50. St. Pauli'ye güvenebiliriz de ama Nürnberg'de dediğim gibi son 2 maçını da kazanıyor. Gol de buluyor. O yüzden ilk tercihim karşılıklı gol var olacak. Zaten kendi aralarındaki maçlara baktığımda da bol gollü maçlar çıkartıyorlar. İki takımın da birbirine attığı gol sayısı da aynı. İlk tercihim KG var 1.55. Bunun yanına ikinci kupona da üst ve var olarak ekleyebiliriz diye düşünüyorum arkadaşlar. Aklınıza yatarsa yine siz de değerlendirebilirsiniz. Geçelim İngiltere Championship'e. Championship'ten ilk maçım Ipswich kendi evinde Sheffield Wednesday'i ağırlayacak. Ipswich'e çok maç alıyoruz biliyorsunuz. Geçen hafta da almıştık. KG var ve üst olarak aldık. Yine 2-1 yenilmişti yanlış hatırlamıyorsam. 2.5 üst bekleniyorlar bu maçta. Onun sebebi de Sheffield Wednesday'in gol atamıyor olması. Yani KG var oranı %53 olması. Sheffield Wednesday'in gol atamaması. Yani aslında ligin başlarında gol atamıyordu. Ligin başlarında çok kötüydü. Deplasmanlarda gol atamıyordu. Göstereyim hemen size. Burada gördüğünüz gibi çok maçta gol atamadığı için KG var yüzdesi düşük. Ama son haftalarda Sheffield Wednesday çıkışta Rotherham'ı da yendiler. Kurtulmaya çalışıyorlar.
Çünkü ligin son sıralarında 38 puandalar ama dediğim gibi son 5 maçın 4'ünü kazandı burada. Gördüğünüz gibi gol atabiliyorlar. Son hafta Leeds'e yenildi ama iyi futbol oynamaya başladılar. Millwall maçından sonra Bristol City yendi. Rotherham deplasmanda 1-0'la geçti. Rotherham da kötü ama Rotherham'a yani 13-14 korner falan kullandılar. Çok iyi oynadılar. Plymouth'u kendi evinde yenmişler. Plymouth da golcü bir ekip. Onları da yendiler. Zaten Plymouth da rakiplerinden biri. Bugün yine kazanırsa, puan alabilse Plymouth'u yakalayacak. Deplasmanda ne yapıyor? Ona bakalım. Deplasmanda çok iyi değiller ama dediğim gibi son haftalarda gol atabiliyorlar. İyi futbol oynamaya başladılar. Ipswich'e bakalım. Onlar ne yapıyor? 78 puandalar. 3. sıradalar. Bir ikinci oluyorlar. Bir üçüncü oluyorlar. Leeds'te dönüşümlü olarak bu ikinci, üçüncü sırayı paylaşıyorlar. Son hafta yenildiği için 3. sıraya düştü. Cardiff'e yenilmişti yanlış hatırlamıyorsam. Cardiff City'ye 2-1 yenildiler ama ondan önce zaten 5-6 maçı üst üste kazanmıştı. 4 gol atıyor kendi başına. Rotherham'ı 4-3 yenmişti. Burada 3-3'e getirmişti Rotherham. Son dakikada gol atıp 4-3 kazandı. Şurada 96-4'te bir attığı gol var. 4-3 ile maçı kazandı. Birmingham'ı 3-1 yendi. Plymouth'u yendi. Plymouth'tan gol yemedi. O da önemli. Plymouth evinde iyi oynayan bir ekip. En sonunda Bristol City'yi 3-2 yenmiş kendi evinde. Deplasmanda puan kaybetti. Bugün evinde kazanmak zorunda. Zaten evinde %83 KG ile oynuyor. Evinde en çok karşılıklı gol var olan takımlarından biri. 3 maç gol yememiş. 1 maçta gol atamamış. Yani gol atacağı zaten %99 gibi. Gol yemediği maçlar ligin ilk haftası Stoke City. Bu Hull City'den gol yememiş. Bir de burada Queen's Park Rangers'tan gol yemiş. Onun dışında şurada zaten bir efsane bir KG var ve üst takım olmuştu. Bunların çoğunu aldık zaten. Hepsini değerlendirdik. Yine son haftalarda aynı ilk haftalardaki bir karşılıklı gol var ve üst olmaya başladı maçları. Çok açık futbol oynuyorlar. Yani direkt maçı başlar başlamaz karşı kaleye hücum ediyor. Zaten şuraya gördüğünüz gibi 3 gol, 4 gol, 7 gol, 5 gol çıkıyor. Ligin başından beri sadece 1, 2 bir de burada var. 3 maç alt olmuş. Gerisi full üst. O yüzden 2.5 üst yüzdesi yüksek. %64. Karşısındaki rakip biraz daha gol atan bir takım olsaydı bu %80'lere kadar çıkardı diye düşünüyorum. Yine gollere gideceğiz. Ipswich'ten ikinci gol görebiliriz. 1.35 oran var. Ipswich'e oynama taraftarı değilim. Ben yine karşılıklı golü var alacağım. Sheffield Wednesday çıkışta çünkü güzel top oynamaya başladı. Bu Ipswich'e gol atacağını düşünüyorum. İlk önce karşılıklı gol var. Daha sonra bunu yine üste çıkaracağız. Bunu sürpriz kuponuma koydum. Yanlış hatırlamıyorsam. 3-4 maçta bir kupon yaptım. Ona koydum. İlk önce karşılıklı gol var aldım. Sonra üst ve var aldım. 2.5 üst ve karşılıklı gol var. 1.89. Aklınıza yatarsa bunu değerlendirebilirsiniz. Artı sürpriz bir tercihim daha var arkadaşlar. Deplasman 1.5 üst oranı 3.51. Çok yüksek geldi bana. Denilebilir bir sürpriz oran diye düşünüyorum. Çünkü deplasman hem formda hem de Ipswich kendi evinde de oynasa 4-2 kazansa bile 2 tane gol yiyebiliyor. 3-2 kazandığı maçta 2 tane gol yiyebiliyor. Ben deplasmanın formda olduğunu düşünüyorum. İkinci gol atabilir diye düşünüyorum. 3.51'den sürpriz kuponlara girebilecek bir oran. İsterseniz aklınıza yatarsa bunu da değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Geçelim Championship'ten diğer maçımıza. West Bromwich kendi evinde Bristol City'yi alacak arkadaşlar. West Bromwich 5. sırada 63 puanı var. Orayı sağlamlaştırmak istiyorlar. Southampton 73 sırada. Onları yakalayabileceklerini zannetmiyorum. Aralarında 10 puan fark var. Arkadan Norwich ile Hull City geliyor. Norwich de bu aralar formda. O yüzden Norwich'i kendine yaklaştırmak istemeyecektir. Rakibi orta sıralarda. Rakibi biraz ligi salmış gibi göründü bana. 13. sıradalar. 42 gol atıp 43 gol yemiş. Son maçlara baktı zaten 5 maçtan 4'ünü kaybetmiş arkadaşlar. Burada Sheffield Wednesday'e deplasmanda kaybetmişler. 2-1 Cardiff'e kaybetmişler. Bir Ipswich'i de 3-2 kaybettiler. En son kendi evinde kazandılar ama deplasmanlarda gol yiyorlar. Rahat gol yiyorlar. 2 tane gol yiyorlar gördüğünüz gibi neredeyse. Burada bir Middlesbrough galibiyeti var. Onun dışında Preston'a da 2-0 mağlup oldular. West Bromwich'e bakalım. Onlar ne yapıyor? Onlar da formdalar. Burada sadece bir Southampton'a yenildiler ama Southampton zaten ligin ikincisiydi. Şu anda 3. 4. sıralarda. İç sahada bakalım ne yapıyorlar. İç sahada çok güzel bir performansı var. Son 7 maçın 6'sını kazandılar. Bir tek Southampton'a yenildiler. Kendi aralarındaki maçlarda ben baktım. Onları da hemen göstereyim. Bu sahada oynanan maçlarda rakibine büyük bir üstünlüğü de var. 7 maçın 5'ini kazanmış. Zaten minimum 2 gol atabiliyor. 3 kere 4 birlik skor almış. Yani rakibini rahat yenebiliyor. Kazanır oranı 1.60 güzel göründü gözüme. Maç sonu 1 aldım. İkinci ideal kuponuma ekledim. Maç sonu 1 oynayacağım. İlk tercihim bu olacak. Daha sonra da sürpriz olarak maç sonu 1 ve 1.5 üst oynayacağım. Çünkü kendi evinde rakibine 2 gol atabiliyor.
bugün yine 2 gol atacak diye düşünüyorum. Maç sonu 1 ve 1.5 üstü de sürpriz kupona ekledim. Siz de isterseniz ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Geçelim Premier Lig arkadaşlar. Luton Town kendi evinde Nottingham Forest'ı ağırlayacak. Hemen bakalım iç saha dış saha son haftalar ne yapıyorlar. Son hafta içinde Luton Town Bournemouth'a 3-0 öne geçtiği maçı 4-3 kaybetti arkadaşlar. Aslında güzel başladı lige. Maça güzel başladı. 3 tane gol attı. Yani iyi kontrole çıkıyorlar. Hücumda iyi çoğalıp güzel top oynuyorlar hücumda ama defansta o kadar da kötüler. Çok bireysel hata da yapıyorlar. Yani öne geçtiği maçı 4-3 kaybetti arkadaşlar. Zaten son maçlara baktığınızda burada 7-8 maçın hepsi KG var ve 2.5 üst olarak bitiyor. Sadece Crystal Palace maçı üst olmadı. Bu maçı da KG var ve üst olarak önermiştim. Üstten yattık. Zaten Luton Town'a üst ve KG var oynamayın dövüyorlar arkadaşlar. Yine Nottingham Forest'a bakalım. Onlar deplasmanlarda çok iyi değiller. Nottingham Forest aslında ev sahibi takımıdır. Yani evinde oynadığı maçlarda iyi oynar. Ama Brentford'a 2 gol atabilmiş. Bournemouth'a yenilmemiş. Aston Villa'ya 2 gol atabilmiş. Bugün yine Luton'a golü atacak diye düşünüyorum. Zaten Nottingham atamasa bile Luton bir şekilde kendi kendine gol yemeye beceriyor yani. Rakibe o pozisyonları veriyor. O hataları yapıyor. Nottingham'ın bugün golü var. Maç sonu karşılıklı gol var. Aldım. İlk tercihim, ideal tercihim bu. Buna yine üstü de eklemeyi düşünüyorum. Çünkü 1-1 Luton Town'a yaramıyor. Mutlaka ikinci, üçüncü golü atması lazım. Nottingham Forest da ikinci gol atabilir bu arada. 2.5 üst ve karşılıklı gol var da ikinci tercihim, ikinci kupon olarak girebilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Diğer maçım arkadaşlar İtalya Serie A'dan Salernitana evinde Lecce'yi ağırlayacak. KG var yüzdesi %64 olarak görünüyor. İç saha dış saha performanslarına bakalım. Salernitana ligin sonunda 14 puanda, ligin son sırasında 23 gol atıp 58 gol yemiş. Kendi evinde aslında bir nebze iyi oynuyor. Kendi evinde %71 KG ile oynuyorlar. Kendi evinde gol atamadığı takımlara bakacağım. Kaç maçta gol atamamış. Gol yemediği maç zaten yok. Gol atamadığı maç 4. Gol atamadığı takımlara bakalım. Torino'ya gol atamamış. Inter'e gol atamamış. Napoli ve son haftada Monza'ya gol atamamış arkadaşlar. Zaten gol atamadığı 4 takım da yani ligin iyilerinden. Inter, Napoli zaten ligin iyileri. Torino gol yemeyen bir ekip. Monza onlar da gol yemiyor zaten. Onun dışında bütün maçlar zaten karşılıklı gol var. 2.5 üst olarak bitiyor. Lecce'ye bakalım. Onlar da deplasmanda %57 ile KG var oluyor maçları. Gol yemediği maç 0. Gol atamadığı maç 6. Bu yüzden KG yüzdesi biraz düşük. Yoksa daha fazla olurdu. Ama onların da gol atamadığı maçlara bakalım. Torino, Bologna, Lazio, Atalanta ve Inter. Hepsi iyi takım. Gol atamadığın maçları hepsinde iyi takım. Inter'e gol atamazsın. Atalanta'ya gol atamazsın. Lazio istemezse gol yemez yani. Çok iyi bir defans yapan bir takım. Bologna evinde zaten çok baskılı oynayan bir takım. Torino yine aynı. Gol yemeyen bir takım. O yüzden karşılıklı gol var yüzdesi bu yüzden düşük. Kendi aralarındaki maçlara bakalım arkadaşlar. Rekabet geçmişine bakalım. Burada oynanan 7 maçın 7'si de full karşılıklı gol var ve üst sadece bir maç 1-1 beraber bitmiş. Bize ne lazım? Karşılıklı gol var oynayacağız. 1.66. Ben bunu alacağım. Daha sonra bunu hatta riske girip riskli kupona 2.5 üst ve KG var olarak ekleyeceğim arkadaşlar. Maç yine zaten Salernitana düşmüş bir takım. Rahat oynayacaklardır. 2-1'ler, 3-1'ler, 2-2'ler çıkar diye düşünüyorum arkadaşlar. Geçelim Bundesliga'ya arkadaşlar. Hoffenheim kendi evinde Stuttgart'ı ağırlayacak. KG var yüzdesi %75, 2.5 üst yüzdesi %71. Çok gollü bir maç bekleniyor arkadaşlar. Hoffenheim'a bakalım 7. sıradalar. 44 gol atıp 47 gol yemişler. Ama 6. sıraya yükselmeleri biraz zor gibi. Leipzig zaten burayı bırakmaz. Eintracht Frankfurt'ta formda 7 puan farkı kapatmaz diye düşünüyorum. O yüzden biraz rahatta bir takım diyebilirim. İç sahada neler yapmış ona bakalım. İç sahada 19 gol atıp 21 gol yemişler. Gol yemediği maç yok. Gol atamadığı maç 1 arkadaşlar. Evinde karşılıklı gol var yüzdesi %92 arkadaşlar. 12 maçın 11'i karşılıklı gol var olmuş. Kime gol atamamışlar? Bir tek Union Berlin'e gol atamamış. Onlar da zaten çok puana ihtiyacı olduğu bir dönemde olduğu için bir gol atıp üstüne yattı Union Berlin. Gol atamadılar. Onun dışında 3 gol attığı Bochum maçı var. Darmstadt maçı var. 3 gol atıp 3 gol yemişler. Werder Bremen'i 2-1 ile geçtiler. Stuttgart'a bakalım. Onlar da zaten 3. sıradalar. 57 gol atmışlar. Burada Bayern Münih'i geçmeye çalışıyor ama Bayern Münih bu aralar formda. İkinci olama şansları yok gibi. 3. sırayı kaptırmamaya çalışacaklar. Borussia Dortmund'la Leipzig geliyor. Rakipleri güçlü. O yüzden burayı kaptırmamaları gerekiyor arkadaşlar. Deplasmalarda 12 maçın 7'si KG olmuş. 2 maç gol yememiş. 3 maç gol atamamış. Gol atamadığı maç Bochum maçı, Bayern Münih maçı, bir de Heidenheim maçı. Onun dışında onlar da gol atabiliyor. Zaten son 3 maçında çok formdalar. 3-1, 3-2 ve Darmstadt'ı 2-1 kazandılar. Darmstadt maçında kırmızı kart gördüler. Ona rağmen 2-1 kazandı arkadaşlar. Yine bol gollü bir maç bekliyor bizi. KG var ve üst yüzdesi çok düşük.
Yani oranları çok düşük. 1.33. Direkt KG var ve 2.5 üst önereceğim. 1.46 oranı var. Başka bir şey oynamadım ben. Ama siz isterseniz 3.5 üstte deneyebilirsiniz. Onun oranında 1.95 civarıydı ama ben sadece KG var ve 2.5 üst aldım bıraktım arkadaşlar. Geçelim son maçımıza. Hannover kendi evinde Kaiserslautern'ı ağırlayacak arkadaşlar. Yine 2.5 üst yüzdesi %75. KG var da %67 olarak görünüyor. Hemen iç saha dış saha performanslarına bakalım. Hannover 39 puanda 3. olmaya çalışıyorlar. Hamburg'la çekişiyorlar. Burada Fortuna Düsseldorf'ta var ama bence Hamburg'da Hannover daha iyi bir takım. Yani ya Hamburg olacak 3. ya da Hannover olacak. Hannover iyi top oynuyor. Kendi evinde çok iyi oynuyorlar. İç saha maçlarına bakalım. İç sahada 28 gol atmış arkadaşlar. Gol yemediği maç 4, gol atamadığı maç 1. Yine %58 ile KG ile oynuyorlar. Kendi evinde şurada bir tek gol atamadığı maç Hamburg maçı. Hamburg zaten direkt rakipleri. Onlar 3. sırada. Onun dışında son 12 maçın 11'inde gol atmışlar arkadaşlar. Hatta 11 maçın 11'inde de 2 gol atmışlar. Bir gol attığı bir maç yok. Bütün maçlarda 2 gol atabilmişler. Rakipliğe bakalım. Kaiserslautern onlar ne yapıyor? Onlar da deplasmanda 24 gol yemişler. Yine deplasmanda da çok formsuzlar. Fortuna Düsseldorf'tan 4 gol, Magdeburg'dan 4 gol, St. Pauli'den 2 gol, Elversberg'den 2 gol yemişler. Sadece son 2 maçında Nürnberg'den 1 gol yedi. Hansa Rostock'tan gol yemedi. Hansa Rostock kırmızı kart gördü burada. Yanlış hatırlamıyorsam. Yoksa o maçta da gol yiyeceği kesindi. Ben Hannover'in bugün kazanacağını düşünüyorum ama ilk tercihim o değil. İlk tercihim ev sahibi 1.5 üst. İdeal tercihim bu. Bunu aldım. İlk tercihim bu olacak. Daha sonra 1.5 üstün yanına Hannover kazanırı ekleyeceğim. Maç sonu 1 ve 1.5 üst, bunu da sürpriz kupona ekledim. Yine videonun sonunda birazdan bahsedeceğim. Maç sonu 1 ve 1.5 üstte 1.96 yapıyor arkadaşlar. Bugün Hannover rahat 3-1 kazanır gibi geliyor bana. Aklınıza yatırsa bunu da değerlendirebilirsiniz. Yine 3 tane kupon önerim olacak arkadaşlar. Dilerseniz onlara da geçelim. Aklınıza yatan kuponu değerlendirebilirsiniz veya kendi şansınıza göre kuponları yapabilirsiniz. İlk kuponum Nürnberg St. Pauli maçı. Karşılıklı gol var aldım. Luton Nottingham Forest maçını karşılıklı gol var aldım. Hoffenheim Stuttgart maçını üst ve var olarak ekledim. 3.17 güzel bir kupon oldu. 3.17'lik bir oranı var. Aklınıza yatıyorsa bunu değerlendirebilirsiniz. Yine kupona maç ekleyip maç çıkartabilirsiniz. Orada seçim size kalmış. Bir de biraz daha riskli bir kupon daha yaptım. Yine ideal bir kupon sayılır. Ipswich Sheffield Wednesday maçını karşılıklı gol var aldım. West Bromwich Bristol City maçını maç sonu 1 aldım. Hannover Kaiserslautern maçına ev 1.5 üst olarak ekledim. Bunun oranında 4.17 yapıyor arkadaşlar. Bu da yine güzel bir kupon oldu. İsterseniz bunu da deneyebilirsiniz. Bir de sürpriz bir kupon yaptım. 4 maç ekledim bu sefer. Hafta içi olduğu gibi. Ipswich'e üst ve var olarak ekledim bu sefer. 1.89 oranı var. West Bromwich'i 1 ve 1.5 üst olarak ekledim. 2.06 oranı var. Salernitana Lecce maçına üst ve var olarak ekledim. Yine 2.08'lik bir oranı var. Hannover Kaiserslautern maçına bu sefer 1 ve 1.5 üst olarak ekledim. Bunun da oranı 1.96. Toplam 15.87 yapıyor. Bu da güzel bir kupon. Ipswich maçı üst ve var olabilir. West Bromwich'ten bugün zaten 3 gol bekliyorum. Salernitana Lecce maçı 2-2'ye kadar gidebilir. Hannover bugün rahat kazanabilir. Yani çok kötü bir kupon değil. Çok aşırı sürpriz bir kupon değil yani. İdeal bir kupon sayılabilir. Oran 15.87. İsterseniz buna ufak miktarlarda denemek isteyebilirsiniz arkadaşlar. Diyelim ve bitirelim arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. Yani 7 tane maçtan 3 tane de kupon yapmaya çalıştım. Sürpriz tercihlerini de anlatmaya çalıştım. Aklınıza yatan tercihleri kuponlarınızda ekleyip deneyebilirsiniz arkadaşlar. Umarım güzel bir gün olur. Hafta içi gibi güzel bir bülten geçiririz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.